Evet, şöyle trenin diğer taraflarına da bir bakalım arkadaşlar. Oralarda da bir şeyler var mı? Burası neymiş çözemedim. Tuvalet mi acaba? Yo, makinistler var. Ama buraya giremiyoruz herhalde ya. Bu neymiş? Evet, şöyle gezelim. Oo, burası felaket. Ne bu böyle ya? Şu an sesimi duyuyor musun bilmiyorum ama vallahi müzik var. Baya açık da gidiyoruz yani. Bu da ne yapıyorsa burada. Evet. Şöyle bir gezelim. Nereye gidiyoruz belli değil ya. Şuna bakın. Hakikaten o sosyal medyada gördüğümüz videolar var ya. İşte o burası. We take a video. Buru-buru itu kan, biar kalau bapak yo, konsep, Biraz daha gidersek trenden çıkacağız herhalde. Ya kaç vagonmuş bu ya? Saymadık da. Oh my gosh. Evet. Burası da son herhalde. Buradan maalesef geri dönüyoruz. Daha da gidemiyoruz. Herkes zaten çok tuhaf bakıyor. Kardeşim madem sona gelecektin, bizi ne diye rahatsız ediyorsun, ayaklarımızı çekiyoruz falan. Çünkü burada gerçekten ayaklarını çekmeden geçmek mümkün değil. Korna çalıyor. Dağ. İnanılmaz ya. Yani böyle bir trene geleceğim. Hiç aklımın ucundan geçmiyor. Bizim hızlı trenler gibi düşünüyorum ben. Hiç yoktan Türkiye'deki hızlı tren gibidir diye düşünüyorum. Ama değil. O sosyal medyada gördüğünüz Hintlilerin, Pakistanlı, işte Bangladeş'teki o trenler falan var ya, onlar gibi zannettim. Özür dilerim.
onlar gibi çıktı biraz ama hani tam o da değil yani. Biraz daha onların bir tık daha lüksü. Öyle söyleyeyim. Ama çok değil. Biraz daha zorlasa şey olacak. Baya Pakistanlılarınkine falan benzeyecek. Şu an bu trenin Hindistan veya Bangladeş trenlerine benzediğini düşünmem aslında hiç de abartı değil. Çünkü Endonezya tren yollarının bundan sadece 10 yıl öncesine kadar gerçekten de o viral videolardaki gibi bir kabus geçmişi var. İnsanlar sadece vagonların içine balık istifi gibi dolmakla kalmıyor, yüzlerce kişi trenin çatısında seyahat ediyordu. Elektrik çarpması, tünellere çarpma veya düşme nedenleriyle her yıl onlarca insan hayatını kaybedebiliyordu. Endonezya hükümeti bu çatı yolculuklarını engellemek için akıl almaz bir yöntem buldu. Rayların üzerine, köprü girişlerine devasa beton toplar asarak tren geçerken çatıda oturanları kelimenin tam anlamıyla süpürmeyi hedeflediler. Bu acımasız ve ölümcül çözüm zamanla insanları çatıdan inmeye zorladı. Bugün o beton toplar kaldırıldı ve güvenlik kısmen artırıldı. Ama işte görüyorsunuz, vagonların kapıları hala sonuna kadar açık bir şekilde 100 kilometre hızla uçurumların ve köprülerin kenarından geçmeye devam ediyoruz. Thank you for choosing PT Kereta Api Indonesia. See you on the next trip. Lüks ya, çok lüks. Şu an bir istasyonda duracakmışız. Oraya da bir bakalım, merak ettim. Bunun durması kalkması da ayrı bir sıkıntı ya. Durak ne tarafta onu da bilmiyorum. Ama buradan inecekler herhalde. Baksana bekliyorlar. Durak diğer tarafta herhalde. Dur bakalım. Hala çözemedim. Durak ne tarafta? Dur artık dur. Durak buradaymış arkadaşlar. Şimdi ve inme vakti. Son durağımıza geldik. Tabii biz inmiyoruz. Daha 2 milyon saat yolculuğumuz var. İnenler var. Biz devam edelim. Çok yolumuz var daha henüz. Öyle inip göz dağıtabiliyoruz her yere. Ama inersem ne olur? Tren kaçırır mıyım? Muhabbeti olursa eğer öyle bir durum yaşarsam trenin üstüne atlarım yani hiç beklemem atlarım. Bakalım trenin üstünde olan var mı arkadaşlar? Yoksa birileri olabilir ha. Buralarda öyle şeyler normal olduğu için. Neyse şimdi gidelim. Vadila'yı bulalım. Tehlikeli. Burada ne varmış ya? Kapıyı açasım geldi de.
Neyse. Sonunda vardık restorana. Evet, sonunda geldik. Ama hey, what's up? What's up, guys? I don't know. Arkadaşlar burada da dedi ki bu istasyonlarda yapılan bazı yapılar, tren yolu biliyorsunuz çok eski bir taşımacılık. İkinci Dünya Savaşı döneminden kalma olduğu için çoğunluğu da sanayi devrimiyle tren yollarının daha çok gelişmesi ve sonrasında bu sömürülerin de biraz artmasıyla Hollanda'nın burada olan sömürüsü çok daha fazla artmaya başlıyor. Ve bu yüzden tren istasyonlarını da Hollanda sömürü aracı olarak kullanıyor. Arkadaşlar 2. Dünya Savaşı döneminden beri de tabii ki de en çok kullanılan tren yolları bu bölgeler, Asya ülkelerine de geliyor. Hollanda'nın sömürüsünde olduğu için tabii ilk olarak demir yollarını kullanıyor ve o civardaki istasyonları ve bazı yapıları kendi mimarisiyle tasarlıyor. İstasyonlarda gördüğümüz birçok mimari de bu Hollandalılara ait. Tuhaf, şaşırtıcı. Üzerinde gittiğimiz bu rayların ve durduğumuz bu istasyonların arkasında aslında çok karanlık ve kanlı bir tarih yatıyor. 1800'lü yıllarda Hollanda Doğu Hint Adaları olarak bilinen Endonezya, dünyanın en büyük kahve ve şeker baharat üretim merkeziydi. Hollandalı sömürgeciler, Java Adası'nın iç kesimlerinden çıkardıkları bu devasa zenginliği limanlara taşıyabilmek için bu demir yolları inşa ettiler. Ancak bu raylar makinelerle değil, Rode adı verilen zorunlu işçi sistemiyle, köleleştirilen binlerce yerel Endonezyalı insanların kanı ve teriyle döşendi. Hastalık, açlık ve vahşi yaşam koşulları nedeniyle bu hatlar boyunca binlerce insan hayatını kaybetti. Bugün sırt çantalı gezginlerin ve yerel halkın seyahat ettiği bu masum görünümlü istasyonlar aslında bir zamanlar bir ulusun zenginliğinin Avrupa'ya nasıl sömürüldüğünün betonlaşmış en büyük kanıtlarıdır. Restoranda da bu şekilde, hiçbir şey de yok zaten de. Neyse şimdilik hani yiyeceğimiz falan yine az buçuk var. Bunlar da kafi. Bakalım daha çok saatimiz var. Daha çok şey keşfedeceğiz. Hatta gidip Batman'ı da görmek istiyorum. Onunla 2 röportaj yaparız. Belki bir şeyler konuşuruz diye umuyorum ama böyle bir saçmalığa kimse izin vermez. Yani Endonezya'da olsam bile dahi yine de kimse izin vermez diye düşünüyorum.
Ya geldik Surabaya Kota. Kota. Surabaya Kota durağı. Oraya geldik. Burada 45 dakika bekleyecekmişiz arkadaşlar. Çok uzun bir süre. Yani zaten yolculuk uzun. Demek ki böyle 2-3 bir yerde falan 45'er dakika falan bekleyeceğiz ki bu saat 11 saate tamamlanıyor. Yoksa bu kadar uzun sürmezdi ya. Çünkü en azından bu tren bir 80-90 km hızla gidiyor benim tahminim. Ama bu hızla giden bu kadar sürmez. Zaten kaç kilometre? Çok yok. Toplamda 500-600 km falan, 100 km hızla gitse zaten yani duraklarda duruyor ama hadi kaybetsin 100 km bir saatte yani 7 saat, 8 saat maksimum 11 saat nereden çıkıyor? Demek ki bu moladan çıkıyormuş. Neyse biraz sizinle dışarıyı gezelim. Fadile dinlenecekmiş burada. Bay bay. Ya. Şöyle gidelim bakalım dışarılarda neler varmış görelim. Herkes dışarı attı kendini. Evet. Sigara içenleri mi dersin, şey mi dersin? Altınoğlu vagon. Neyse burayı unutmayalım da sonra döneriz yine. Sonra kaybederiz. Aman. Bir daha da bulamayız. Sıkıntı yani. Kaç vagon var lan burada? Bayağı uzun vagon. Bak böyle gözün trene baktığı gibi bakıyor. Hiç kaybetmiyor. Bayağı gidiyor ya. 45 dakika burada ne yapacaklar bilmiyorum. Hani moladan kastım mola değil aslında buradaki amaç. Adam bir şeyler dedi. Ha şu üsttekiler bak bir şeyler yapıyorlar. Ne yapıyorlar bilmiyorum ama bu ses de buradan geliyormuş ya. Çok gürültü var orada ya. Ne yapıyorlar çok merak ettim aslında da. Vagonları falan ayırıp bizi başka bir yere bağlıyorlarmış. Sonra ne yaparız? Bayağı gidiyor trende ya. Kaç vagon? Bu 2 numara buradaymış. Bak diğer tarafa gitseydik. Neyse oraya da gideriz. Sayarız kaç vagon olduğunu. Bu arada yine klasik bir Türk gibi bu vagonlarda toplamda kaç kişi var? Kaç kişi alabiliyor kapasite? Onu hesaplayıp ondan sonra toplam fiyatı hesaplama gibi bir huyumuz da var ya hani şimdi onu da yapacağım merak ettim yani. Vagonları sayacağım ve de koltukları sayacağım. Her birine 3'er kişi oturabiliyor. Ama öyle bir sıkıştırmışlar ki arkadaşlar yani ya rezalet ya. Gerçekten rezalet. Vagonun ön tarafı bura değil. Biz ne tarafa doğru gidiyorduk ya? Bu tarafa doğru geliyorduk biz. Lokomotif bundan ayrılmış herhalde ya. Çünkü bu burada değildi. Ya biz bu tarafa doğru gidiyoruz yani. Bu lokomotif değil. Yani benim bildiğim bu lokomotif değil. Cahilliğime dedim. Ya burası karanlık mı? Yok içeridelermiş ya. Evet şuralar da tuvaletler arkadaşlar. Şu şeylerin arkasında. Her birinin arkasında tuvalet var ama tuvaletleri çok da öyle gösteremem. Çok da sevmiyorum öyle. Çünkü normal değil. Hani Hindistan'da falan, Pakistan'da olsak abilerimiz bir şey yapıyorlar ama bana dedi ki Fadila bu tuvaletlerin giderlerini, atıkları vesaire giderken rayların üstüne boşaltıyormuşlar. Yani bilmiyorum bana öyle dedi ama ne kadar doğrudur değildir bilemiyorum. Ki bence olabilir de yani bunlar vidanjör gibi böyle bir makineyle uğraşacaklarını da çok zannetmiyorum. Hazır gidiyoruz böyle körpe bir yerde hani ulu orta değil ama körpe bir yerde gidelim bunları oraya salıverelim ne olacak ki ya de diyebilirler. Ha lokomotif bu tarafta. Burada ne çekiyor bak 7 vagon varmış tamam.
Burası dolu. Bak ambar ya da şey gibi bir şey. Bu da full eşya yüklü. Daha da ileri gitmiyor arkadaşlar. Neyse saydım 7 tane. 7 tane vagon var. Şimdi içerideki koltukları tek tek sayacağım. Saydıktan sonra kaç kişi oturabilir onu rahatlıkla hesaplayabiliriz. Gönül rahatlığıyla. Sizin içinizde de kalmasın. Burada ne kadar dönüyor, burada ne kadar dönüyor, bu işten ne kadar kazanıyorlar size tek tek hesaplayacağım. Yani o konuda emin olabilirsiniz. Şimdi de yanlış vagon olmadık da. Evet, böyle uyumuş. Hakikaten uyumuş. Tek tek sayalım şuradan. Baştan gireceğim buna. Millet bana bakıyor, bu ne yapıyor bu deli diye de. Bak şimdi burada ikili koltuklar var. 1, 2, 3, 4 tane ikili. Aklımda tutuyorum 4 tane ikili var. Şimdi 2, 4, 6, 8, 4. Sekiz tane ikili koltuklardan var. 18 tane de böyle 3 kişilik koltuklardan var. Şimdi onları da hesaplayacağız bakalım. Yoksa içim rahat etmezdi yani. Şimdi burada hemen bir kağıt cepleri hesaplamasıyla ne yapıyor görelim. 4 tane ikili deme. 4 tane ikiliden, özür dilerim 8 tane ikili. İkişer kişiden ne yapar? 16 kişi yapar değil mi? 16 kişi cepte. 18 tane üçlüler var. Bu arada 18 tane üçlü diye saydım. Aslında altılı. Yani şu tek kişi, yani burası 3, bir de bunun arkası var. Ben onu bir taneden saydım. 18 tane vardı. 18 çarpı 6 kişiden 108 kişi. İkililerden de toplamda 8 tane de 16 kişi de oradan yapıyor. 108, 16 daha 124 yapar. 124 kişi sadece bu vagonda arkadaşlar. 7 vagon var. Çarptığımızda 7, 868. 868 kişi yapıyor toplamda. Ki bence buna daha da fazla kişiler biner ama tabii ki de daha fazla kişiler var. Yani makinistinden tut, görevlisine vesairesi her şey burada. 868 kişi oturabiliyor. 868 kişiye 90 bin yen verdiğinde, şu an hemen hesaplayalım, 868 çarpı kişi başı 90 bin yen. 78 milyon 120 bin lira diyecektim. 78 milyon 120 bin Endonezya rupisi yapıyor. 78 milyon 120 bin. Onu da çevirelim. 78 milyon 120 bin. Arkadaşlar toplamda Türk lirası ile 202 bin lira yapıyor. Şurada umarım ters çeviriyor gerçi ama 202 bin lira. Yani 4609 dolar. Bunun bir gidişi 202 bin liraya gidiyor yani. Kar mı zarar mı? Yani tren ne yakar? Tren ne yakar arkadaşlar? Yani ne kadar yakar hesaplayın. Neyse bunu da böyle hesaplamış olduk. Hesaplamasam
Yani içimde kalır, bir tarafım şişerdi. Cidden şişerdi yani. Yaptığımız bu hesaplama aslında Endonezya ulaşım sisteminin en büyük sorunlarından birini ifşa ediyor. 868 kişinin tıka basa dolduğu bu tren bu devasa yolculuktan yalnızca $4.600 kazanıyor. Bu rakam bu ağırlıktaki bir trenin yaktığı mazotu, personel maaşlarını, rayların aşınmasını ve devasa bakım maliyetlerini karşılamaya kesinlikle yetmez. Peki bu sistem nasıl dönüyor? Endonezya hükümeti halkın en büyük ve en ucuz ulaşım aracı olan bu ekonomi sınıfı trenleri devasa vergilerle sübvanse ediyor. Buna kamu hizmeti yükümlülüğü diyorlar. Yani biletlerin gerçek maliyeti aslında çok daha yüksek ama devlet aradaki farkı şirketlere kendi ödüyor. Bu yüzden yıllardır ekonomi sınıfına bir tane bile yatırım yapılmıyor. Koltuklar değiştirilmiyor. Biz de saatlerce bu ahşaptan farksız koltuklarda tamamen maliyeti kısmak üzerine kurulmuş bu sistemin bedelini bedenimizle ödüyoruz. yang akan melanjutkan perjalanan Arabaya Onagurama durağına geldik fakat oradan geri dönüyoruz. Niye diye sorarsanız çünkü şöyle bir rota var. Yukarıdan geliyor, böyle burada duruyor, ray değiştiriyor. Tekrardan böyle U şeklinde yapıp geri dönüyor. Ben size oraya fotoğrafını koyarım. Böyle bir raylı sistem var. Yani öyle planlamışlar. Koca tren olduğu gibi rayı değiştirdik. Geri dönüyoruz şimdi. Bakalım ne zaman varacağız. Di perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a few moments, we will arrive at Sidoarjo Station. If you end your trip at Sidoarjo Station, please prepare yourself and check your belongings. For your own safety, it is forbidden to open the train's door before the train completely stops. Thank you for choosing PT Kereta Api Indonesia. See you on the next trip.
Arkadaşlar şimdi Bali'ye giderken Ketapang diye bir bölge var. Oradan geçiyoruz. Burası kara büyülü yer diyorlar. Aslında çok ziyaret etmek istedim. Çok fazla büyü yapıyorlarmış burada. Ama tabii trenle durup bir şeyleri inceleme şansımız yok. Bir 45 dakikamız daha olsaydı belki, ama dışarıda çıkamıyoruz. Tabii istasyonda kalmamız şart. Bu bölgeden geçiriyoruz. Birkaç insana da sorduk yine. Burası büyülü falan dediler. Fadila'ya da sordum. Aynı şekilde teyit etti bana. Fadila'nın da dediği gibi bu kara büyü söylentisi sadece şehir efsanesi değil, aslında Endonezya'nın en karanlık ve en kanlı sırlarından biridir. Şu an içinden geçtiğimiz Java ile Bali'yi birbirine bağlayan Banyuwangi bölgesi tüm ülkede kara büyü şehri olarak biliniyor. Burada yerel dilde santet denilen ölümcül büyülerin çok yaygın olduğuna inanılıyor. İşin en korkunç yanı bu inancın 1998 yılında yüzlerce insanın vahşice katledilmesine yol açmış olmasıdır. Tarihe Banyuwangi ninja cinayetleri olarak geçen olaylarda büyücü olduğundan şüphelenilen yüzlerce masum köylü gece yarısı siyah giyimli suikastçılar tarafından sokak ortasında linç edilerek öldürüldü. Bugün bile Endonezyalılar bu bölgeden geçerken veya yerel halkla konuşurken son derece dikkatli davranırlar. Biz de o mistik ve karanlık toprakların tam kalbinden geçerken bizi adeta yutacak olan o devasa feribot iskelesine, yani Ketapang'a doğru saatler süren yolculuğumuzun sonuna yaklaşıyoruz. Bunlar da habire geliyor ya. Şöyle bizi bir rahat bırakmadılar. Evet, servis mükemmel bu arada. Hizmet... Hizmet fevkaladenin fevki yani. O derece. Ama bunlar da taktı bana. Habire bütün trendeki herkes bana bakıyor. Herkes bana bakıyor. Yani yabancıyım diye. Bir tane daha yabancı gördüm ama onu kaybettim. Nerede olduğunu bilmiyorum, bulacağım.